Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi deneme sınavına yer verdim. Sorularımız çok güzel. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilir, soruları çözebilir. Daha sonra videomu izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar. 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Denizli karşı dağlardan gelen serin rüzgar vadideki ağaçların arasında dolaşıyor. Serin kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Az soğuk, ılık ve soğuk arasına serin deriz. C. Okuryazarlık. Okuryazar birleşik yazılır. İnsanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuvvettir. Bilinç kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Anlamı nedir? İnsanın kendini ve çevresini tanıma yeteneğine bilinç deriz. Bilinç kelimesinin eş anlamlısı şuurdur arkadaşlar. Şuur derken iki tane U vardır. Okuryazarlık insanı güçlü bir şuura taşıyan gizemli bir kuvvettir. Bursa bu eser günümüz edebiyat dünyasının seçkin isimlerini değerlendiriyor. Seçkin kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Şimdi anlamı nedir? Benzerleri arasında nitelikleriyle göze çarpan, üstün olana biz ne deriz? Seçkin deriz. Bu eser günümüz edebiyat dünyasının üstün isimlerini değerlendiriyormuş. O halde cevap Adana. Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. Sarmak kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, mecazen sarmak kelimesi bu cümleye hoşuna gitmek, zevkini okşamak anlamları katmıştır. Okurun hoşuna giden şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. Cevap Adana. 2. Parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen hangisidir? Altı çizili söz grupları sınavlarda bolca sorulur ve altı çizili söz grupları mecaz anlamda kullanılır. Her kesime hitap etmekle birlikte sözlerinin muhatabı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler gençlerin hem ruhlarını hem zihinlerine ışık tutmuştur. Kökleriyle bağları kopmuş bir gençlik onu hep korkutmuştur. Çünkü ona göre geçmişini bilmeyen, tarihini bilmeyen bir nesil, bir gençlik gelecekte sağlam adımlar atamaz, dik duramaz ve istikbalini kaybeder. İstikbal dediği gelecek oluyor. Demek ki gençlik tarihini bilecek, tarihini bilmeyen gençler gelecekte kaybolur. Altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen nedir? Kökleriyle bağlarını koparmak demek, tarihini bilmemek, tarihini öğrenmemek, tarihinden haberdar olmamak demek arkadaşlar. Bakın. Tarihinden haberdar olmayan gençlik ne yapıyormuş? Gelecekte kayboluyormuş. Dik duramıyormuş. Evet, cevap Bursa sevgili öğrenciler. Kökleriyle bağlar kurmak ne demek? Tarihinden haberdar olmak demek. Kökleriyle bağları koparmak ne demek? Tarihinden haberdar olmamak demek. 3. Parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Fosil yakıtların, fosil yakıt dediği petrol, kömür ve benzeri olasılığını, ihtimalini göz önüne alan birçok ülke, birçok birleşik yazılır alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu ülkeler yeni bir kavram da geliştirdi. Rüzgar tarlası, yani rüzgar enerjisi. Bu durumda ilk bölüme tükenme kelimesi gelecek. Fosil yakıtların tükenme olasılığını, tükenme ihtimalini, bitme olasılığını göz önüne alan birçok ülke ne yapmış? Rüzgar enerjisi alanındaki çalışmalarını hızlandırmış. Bu ülkeler yeni bir kavram da geliştirdi. Rüzgar tarlası. Cevap Bursa. Soru 4. Dörtlükte kişileştirilen unsurlar, varlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Söğüt dallarında hasta serçeler, insanın hasta olma özelliği serçe kuşuna verilmiş, yüklenilmiş. Evet, hemen serçe kelimesinin altını çizelim. Yani serçe kişileştirilmiş. Eski akın destanı heceler. Tuna ağlıyormuş bazı geceler. İnsanın ağlama özelliği Tuna nehrine verilmiş, yüklenilmiş. Yani Tuna nehri kişileştirilmiş. Bu durumda cevap serçe ve Tuna, yani C seçeneği. 5. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? 3'ü söylenir, 1'i söylenemez. Seçeneklerden gidelim. A. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 1. Bazı kuşlar hayal edebileceğimizden daha fazla uçuyor. Bir cümlede daha, göre, en, kadar, ise kelimelerinden biri varsa orada karşılaştırma vardır. Burada kuşlar uzağa uçma yönünden birbirleriyle karşılaştırılmış. Hemen A'yı artımıza atalım. B. İkinci cümlede sayısal verilere, bilgilere yer verilmiştir. 2. 10.000 kilometreden fazla, yani gezegenimizin çevresinin 1/4'ini uçanlar var. Gördüğünüz üzere bazı kuşlar arkadaşlar dünyanın çevresinin 1/4 kadar uçuyormuş. 1/4 sayısal bir veri oluyor. Yine 10.000 kilometre sayısal bir veri oluyor. Yani bilgi oluyor arkadaşlar. B'yi artımıza atalım. Yazar düşüncesini geliştirmek için sayısal verilerden yararlanmış. Hangi düşüncesini geliştirmek için yararlanmış? Bazı kuşlar çok uçuyormuş.
Bazı kuşlar çok uçuyormuş, çok uzağa gidiyormuş. İşte bu düşünceyi geliştirmek için sayısal bilgilerden yararlanmış. Evet, C. Üçüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. 3. Çoğu göçmen kuş için göç etmek demek, bir ülkeden başka bir ülkeye değil, bir kıtadan başka bir kıtaya gitmek demektir. 3 numaralı cümlede herhangi bir amaç sonuç cümlesi yok. Cevap Ceyhan oluyor. D seçeneği 4. cümlede üzülme anlamı vardır. Üzülme nedir? Kaygıdır arkadaşlar. Kaygı, üzüntü, gam, tasa. Daha çok kaygı kelimesiyle ne yapıyoruz? Üzülmeyi açıklıyoruz arkadaşlar. Kaygılandım, üzüldüm. 4. Ne yazık ki bu uzun ve zorlu yolculuk sırasında göçmen kuşların bir bölümü de ölmektedir. Evet, bu uzun yolculukta göçmen kuşların birkaçının bir bölümünün ölmesi yazarı ne yapmış? Üzmüş arkadaşlar. Şimdi ne yazık ki ifadesi zaten cümleye üzülme anlamı katmıştır. Ne yazık ki demek üzülerek belirtelim ki demek. Üzülerek belirtiyorum ki, üzülerek belirtelim ki bu uzun ve zorlu yolculuk sırasında göçmen kuşların bir bölümü de ölmektedir. Demek ki ne yazık ki ifadesi üzülerek belirtelim ki anlamına geliyor. D de doğru arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 6. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Öznellik, nesnellik arkadaşlar. Kanıtlayabildiğimiz cümleler nesnel yargılı cümleler, kanıtlayamadığımız cümleler öznel yargılı cümlelerdir. Yeni Gine demiş bir numaralı cümle. Endonezya ve Filipinler'de yetişen gökkuşağı okaliptus adı verilen ağaç kağıt yapımında ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bilgi verici bir metin var burada. Bir numaralı metin bilgi verici metin. Bilgi verici metinlerde nesnel yargılar vardır. Bu durumda bir numaralı cümleyi kanıtlayabilirsin arkadaşım. 2. Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. Yine arkadaşlar burada bilgi verici bir metin var. Ağaç hakkında bize bilgi veriliyor. Bilgi verici metinlerde nesnel anlatım vardır. Yani kanıtlayabilirsiniz. 3. Bu tabaka hava ile temas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. Yine bilgi verici bir metin var 3'te. Haliyle 3 numaralı metnin yine ne yapabilirim? Kanıtlayabilirim. 4. Bu renklerin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşturur. Şahane kelimesi cümleye yorum katmıştır. Yani kişisel görüş katmıştır. Kişisel görüşlerin olduğu cümleleri kanıtlayamayız arkadaşlar. Kişisel görüş varsa o cümle öznel yargılı cümledir. Bu durumda cevap Denizli. Evet, 4 numaralı cümleyi kanıtlayamayız. Diğer cümleleri kanıtlayabiliriz. 1, 2 ve 3 numaralı cümleler nesnel yargılı cümle. 4 numaralı cümle öznel yargılı cümle. 7. Parça ile ilgili hangisi söylenemez? Deneme türünde yazılmıştır. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Örneklemeye başvurulmuştur. Deyimlere yer verilmiştir. Bir kitabı okumadan köşeye atıp mahkum edenler vardır. Şimdi köşeye atılmak, bir köşeye atılmak deyimdir. Terk edilmek, ilgilenilmemek, kendi kaderine terk edilmek anlamlarına gelir. Kitabımızı bir köşeye atmışlar. Yani kimse kitabımızla ilgilenmiyor. Kitabımızı terk etmişler. Yukarıda bu durumda deyim var arkadaşlar. D'yi artımıza atalım. Ben onlara benzememeye çalışıyorum diyor yazar. Ben kitapları köşeye atmıyorum diyor. Okuyorum demek istiyor herhalde. Goethe'nin şu sözünü asla unutmam. Yazar düşüncesini geliştirmek için bir başkasının sözünden, cümlesinden yararlanmış. Yani tanık göstermeden yararlanılmıştır. B'yi artımıza atalım. Sevgili öğrenciler, tanık göstermede tırnak işareti içinde bir cümle vardır. Ve o cümlenin sahibi de vardır. Goethe'nin şu sözünü asla unutmam. İçinde iyi bir tarafı bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur. Yani her kitapta iyi bir taraf mutlaka varmış. Gerçek okuyucular hoşlarına gitmeyen, hoşa gitmemek, beğenmemek anlamına gelen bir deyimdir arkadaşlar. Gerçek okuyucular hoşlarına gitmeyen kitapların iyi bir tarafını bulmaya çalışırlar ve onlardan ağırbaşlı bir dille bahsederler. Gerçek okuyucu olmak için bir kitabı okumaktan hemen vazgeçmemek gerekir. Yine vazgeçmemek bir deyimdir arkadaşlar. Çünkü 10 yıl önce hoşumuza gitmeyen bir kitabı beğenebilir. Eskiden hayran olduğumuzu da yavan bulabiliriz. Hayranı olmak yine bir deyimdir arkadaşlar. Bir şeye ilgi duymak ya da bir şeyi beğenmek, çok beğenmek anlamlarına gelebilir. Yavan nedir yavan? Yavan tatsız, tuzsuz demektir arkadaşlar. Eskiden çok beğendiğiniz bir kitabı artık aradan zaman geçtikten sonra beğenmeyebilirsiniz diyor yazar. Sevgili öğrenciler, yukarıdaki metnin türü denemedir. Yazar kitap okuma hakkındaki kişisel düşüncelerini samimi bir hava içerisinde ispatlamadan kaleme almış, yani yazmış arkadaşlar.
Bu durumda A seçeneği yine ne oluyor? Yukarıdaki metinden çıkarılıyor. Deneme türünde yazılmıştır. Yukarıda yazar düşüncesini geliştirmek için örneklemeden yararlanmadı arkadaşlar. Tanık göstermeden yararlandı. Cevap Ceyhan. 8. Parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanması için hangi cümleler yer değiştirmelidir? 1. Karada koşanların en hızlısı olan çita saatte 98 km hıza ulaşıyor. Bu kadar kısa süre içinde hızlanıp koşarken kuyruğunu dümen gibi kullanıyor ve ani manevralar, hareketler yapabiliyor. Daha şaşırtıcı olanı bu hıza yalnızca 3 saniye içinde çıkabilmesi. Hangi hıza 3 saniye içinde çıkıyor? Saatte 98 kilometre olan hız arkadaşlar. Bu durumda birden sonra ne gelecek? 3 gelecek. Yani 2 ve 3 yer değiştirecek. Değiştirip okuyalım. Karada koşanların en hızlısı olan çita saatte 98 kilometre hıza ulaşabiliyor. Daha şaşırtıcı olanı bu hıza yalnızca 3 saniye içinde çıkabilmesi. Bu kadar kısa süre içinde hızlanıp koşarken kuyruğunu dümen gibi kullanıyor ve ani manevralar yapabiliyor. Çitamız kuyruğunu dümen gibi kullanıyormuş. Peki sağa ya da sola dönmek için ne yapması gerekiyor? Abi sağa dönmek istediğinde kuyruğunu sola dönmek istediğinde kuyruğunu sağa çeviriyor. Gördüğünüz üzere metnimiz anlamlı bir bütüne kavuştu. Yani 2 ve 3 numaralı cümlelerin yerleri değişecek. Soru 9. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi köy odalarının kullanım amaçlarından biri değildir? Eskiden Anadolu köylerinde erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardır. Yani insanlar bir araya geliyormuş, sohbet ediyormuş ya da köyle ilgili önemli toplantılar burada yapılıyormuş. Bu durumda arkadaşlar ne oluyor? Hangi seçenekler çıkıyor daha doğrusu? Köy ile ilgili meseleleri görüşüyorlar mı? Görüşüyorlar. İlk cümleden çıkarmış olduk. Bir de dostça konuşarak hoşça vakit geçiriyorlarmış bu köy odalarında. Ne yapalım? C ve D'yi artımıza attık. A ve B kalsın. Tekrar edelim bu arada. Eskiden Anadolu köylerinde erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği yani hoşça vakit geçirdiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar varmış. Daha doğrusu odalar varmış arkadaşlar. Bunlara oda denirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misafirler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamadığı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Bakın yabancı misafirleri bu odalarda ağırlıyorlarmış. B seçeneği de çıktı. Ne kaldı geriye? A seçeneği kaldı. Hocam muhtarlık işleri yürütülmüyor mu? Bunlara oda denirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitmiş arkadaşlar. O odalarda muhtarlık işlerinin yürütüldüğüne dair bir bilgi yok. Sadece o odalar, o yerler muhtarlığa aitmiş. Yabancı misafirler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamadığı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirlerdi. Allah'ın misafiri olarak kabul edilen bu kişiler en titiz şekilde ağırlanırdı bu odalarda. Bazı yerlerde hala yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misafirin duasını en içten duygularla sunduğu, yüzlerin hep güldüğü, en güzel sohbetlerin edildiği alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Güzel odalar vardır arkadaşlar Anadolu'da. Umarım denk gelirsiniz bu odalarda. Bir gezgin olarak geceyi geçirirsiniz. Ya da bir misafir olarak ne yaparsınız? Geceyi geçirirsiniz. O odalarda cevap nedir? Cevap A'dır arkadaşlar. 14'lüğün teması hangisidir? Sen diyor, bana diyor bu şiiri tek kelimeyle özetle diyor. Yani ana fikri tek kelimeyle özetle diyor. Ne hoş yağardı o yağmur tıkır tıkır duyulur. Yağardı çekimli fiilindeki dığı görülen geçmiş zaman eki. Demek ki geçmişe karşı bir özlem duyuluyor. Huzur içinde yaşanmış o ahşap evlerde. Bakın geçmişte huzur içindeymiş ahşap evlerde, tahta evlerde. Bugün de aynı bulut, aynı gök ve aynı çamur. İçimde eksik olan şey tıkırdayan yağmur. Bakın bu şiirde şairimiz tıkırdayan yağmura özlem duyuyor arkadaşlar. Yani hasret kalmış geçmişe. Şiirin teması özlemdir. Evet arkadaşlar. Ahşap evlerde çatıdan gelen o yağmurun tıkırdayan sesi gerçekten insana huzur verir. Bu anlamda biz de ne yaptık? Şu anda geçmişimizi, çocukluğumuzu özlemiş olduk. Soru 11. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 3'ü çıkarılır, 1'i çıkarılamaz. Küflenmiş gıdaların hiçbir parçası yenmemelidir. Hiçbir kelimesi birleşik yazılır. Küfün oluşturduğu zehir insanın mikroplara karşı direncini düşürür. Küflenmelerini önlemek için yiyecekleri soğuk ortamlarda saklamak gerekir. Denizli küflenmiş yiyeceklerde kansere yol açan maddeler vardır. Sayfayı yukarı alalım. Gıdaların yüzeyinde ya da içinde benekler halinde bulunan küfün arkasında gördüğümüzden çok daha fazlası gizlidir. Nemli ortamlarda oluşan küf beneklerle sınırlı zannedilirse de
Nemli ortamlarda oluşan küf beneklerle sınırlı zannedilse de gıdanın en alt kısmından başlayarak yüzeye doğru gelişir. Uzmanlar benek şeklinde görülen küfün aslında tüm besine yayıldığını, küflenen gıdaların kanserojen madde içerdiğinden kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani küflenmiş yiyeceklerde kansere yol açan maddeler vardır ifadesi yukarıdaki metinden çıkmış oldu. Şimdi bu durumda küflenmiş gıdaların hiçbir parçası yenmeyecek arkadaşlar. Çünkü küflenmiş gıdalarda kansere yol açan bir takım maddeler varmış. A'yı da artımıza atalım. Ayrıca küflerin birçoğunun zehir ürettiğini yenmesi durumunda bu zehrin zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökerttiğini ve iç organlarda tahribata yol açtığını belirtiyorlar. Yani küfün oluşturduğu zehir insanın mikroplara karşı direncini düşürüyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, çökertiyor. B seçeneği de yukarıdaki metinden çıkar ama C çıkmaz. Küflenmelerini önlemek için yiyecekleri soğuk ortamda saklamak gerekir. Yukarıda küfün yol açtığı sonuçlardan söz ediliyor. Küflenmeyi önlemek için yapılması gerekenlerden söz edilmiyor. 12 parçaya göre işaret diliyle ilgili hangisi söylenebilir? İşaret dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz ve görsel bir dildir. Bakın görsel bir dil ise görme duyusuna dayalı olduğunu çıkarabilirim. Bu durumda cevap Denizli. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. İşaret dilinin evrensel olduğu düşüncesi insanları bilinçlendikçe azalan yanlış bir kanıdır. Yani işaret dili evrensel değilmiş. Herkes için geçerli değilmiş. Her ülkenin kendine göre bir takım işaret dili varmış. Dünyanın neresinde kiminle olursa olsun iletişim kurabileceğiniz evrensel bir dil iyi olurdu. Ancak işaret dili bu tanıma uymuyor. İşaret dili evrensel bir dil değilmiş arkadaşlar. Şimdi işaret dillerinde belli seslerden yararlanılmıyor. Yukarıda bunlardan söz edilmedi. Çok zor öğrenildiğine dair yine yukarıda bir bilgi yok. Cevap Denizli. Soru 13. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım biz bu parçadan ne öğrendik, ne sonuç çıkardık? Çocukların korku, kızgınlık, kaygı, mutluluk gibi duyguları yetişkinlerle aynıdır ama onları ifade etme biçimleri ve araçları yetişkinlerden farklıdır. Sevgili öğrenciler, aslında bu bir ana fikir cümlesi. Çocuklar duygularını farklı şekilde ifade ediyormuş. Bu açıdan bakıldığında çocuklar oyuncakları kelimeler gibi kullanır. O halde çocuklar duygularını, düşüncelerini ifade etmek için oyuncaklardan yararlanır arkadaşlar. İşte ana fikir bu. Bu ana fikir nerede? C seçeneğinde çocuklar duygularını kelimelerle değil oyunla ifade ederler. Yani oyuncaklarla ifade ederler arkadaşlar. Yetişkin için söz neyse çocuk için de oyun odur. Zaten bakın yine oyundan söz ediliyor. Çocukların dili oyundur. Yine çocukların oyun oynayarak kendilerini ifade ettiklerinden söz ediliyor. Çocuk duygularını kelimelerle anlatmak yerine kum havuzuna gizlenir, canavara kızar, oyuncağa tokat atar. Bunları yaparak hem duygusal anlamda rahatlar hem de yaşadıklarını oyunla canlandırır. Vay anasını, insanın çocuk olası geliyor. Cevap Ceyhan. Soru 14. Parçadan kündekari tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Zahmetli bir iş olduğuna, pahalı bir teknik olduğuna, ahşabın dayanıklılığını artırdığına, kısa zamanda pek çok bölgede kullanıldığına. Hemen sayfayı yukarı alalım. Kündekari ahşap işçiliğinin önemli tekniklerinden biri olarak Anadolu'da Selçuklular döneminde ortaya çıkmıştır. Daha çok cami kapılarında, dolap kapaklarında, minberlerde, vaaz kürsülerinde kullanılan kündekari yüzlerce hatta binlerce parça ahşabın Lego gibi birbirine geçirilmesi sonucunda oluşur. Sayfayı yukarı alalım. Bu inanılmaz bir sabır ve serin kanlılık isteyen bir ekleme tekniğidir. Sabır istiyorsa arkadaşlar, bir şey sabır istiyorsa zahmetli bir iş demektir. Hemen A'yı artımıza atalım. Selçuklu ve Osmanlı coğrafyalarında bu teknikle ortaya konmuş paha biçilmez eserlere rastlamak mümkündür. Bu tekniğin bir anda geniş bir coğrafyada kabul ve ilgi görmesinin ardından yani kısa zamanda pek çok bölgede kullanılmış. Bir anda geniş bir coğrafyada kabul edildiğine göre değil mi arkadaşlar? Artımıza atalım D'ye. Tekrar okuyalım. Bu tekniğin bir anda geniş bir coğrafyada kabul ve ilgi görmesinin ardından ahşaba kazandırdığı uzun ömürlülük yani dayanıklılık ve görsel zenginlik yatmaktadır. Arkadaşlar ahşabın dayanıklılığını artırıyormuş. Evet, kündekar tekniğiyle ahşaplar uzun ömürlü oluyormuş. C'ye de artımızı atalım. Pahalı bir teknik olduğuna dair yukarıda bir bilgi geçmiyor. Cevap Bursa.
15 parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır? 1. Gerilim romanları gençlik edebiyatının en çok tercih edilen türleri arasındadır. Gençler gerilim romanları okuyormuş. Hele de inandırıcı konularla yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle donatılmış ve nedensellik ilişkileri harita gibi örülmüşse gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile değildir. Yani gerilim romanları gençler arasında okunuyormuş. Buna karşılık arkadaşlar ifadesi düşüncenin yönü değiştirdi. Buna karşılık bu türün yazımının okunduğu kadar kolay olmadığı üzerinde durulmaz pek. 1 ve 2'de gençlerin gerilim romanları tercih ettiğinden söz ediliyor. 3 numaralı cümle ile gerilim romanlarının yazılımı ne kadar zor olduğu anlatılmaya başlanıyor. Cevap ne oluyor? Burs oluyor sevgili öğrenciler. Benzer anlatım teknikleri ve kurgu kalıpları kullanıldığı için edebiyat çevreleri tarafından sürekli görmezden gelinir. Görülse bile her ayrıntısı incelenerek acımasızca eleştirilir. 16. Bu dizilerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iş bildiren bir fiil değildir diyor. Neyi kimi sorularına cevap verebilen fiiller iş fiilidir ya da fiilin başına onun zamirini getirin. Anlamlı bir sonuç elde ediyorsanız fiilimiz iş fiili oluyor. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Neyi ağarttı? Benzimizi arkadaşlar. Yani suratımızı, yüzümüzü. Gördüğünüz üzere kimi neyi sorularına cevap verdi fiilimiz. Onu ağırttı ifadesi de oluyor arkadaşlar. Yani ağartmak fiili, iş fiili artımıza atalım. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Neyi bağladı, kimi bağladı? Kimi bağladı, bizi bağladı arkadaşlar. Yine cevap burada yazıyor. Dolayısıyla bağlamak fiili, iş fiili. Onu bağladı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Çekiyordu fiili var bakın. Onu çekiyordu oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Kimi çekiyordu? Ali'yi çekiyordu. Neyi çekiyordu? Arabayı çekiyordu. Onu çekiyordu ifadesi de anlamlı. Bu durumda çekmek fiili iş fiili oluyordu. Zaten şurada yazıyor kimi çekiyordu? Beni çekiyordu arkadaşlar. Kimi sorusunun cevabı şiirde geçiyor. Bitmek fiili kimi bitmek, neyi bitmek, onu bitmek olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bitmek fiili durum fiili sevgili öğrenciler cevap Denizli. 17 buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır diyor. Bildirme kipi dediği haber kipleri arkadaşlar. Haber kipleri 5 tane. Hemen A'dan başlayalım. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz olmalısın. Olmalısın çekimli fiil. Melimalı gereklilik kipi. Gereklilik kipi dilek istek grubuna girer sevgili öğrenciler. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Bildirme kiplerinde zaman anlamı vardır. C. Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. Düşün ve ölç kipleri emir kipidir. Emir kipleri dilek grubuna girer. Emir kipinin eki yoktur. D. Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karıştırmayasın. Karıştırmayasın çekimli fiil arkadaşlar. Burada istek kipinin olumsuzu var arkadaşlar. A ne oluyor? İstek kipi oluyor. Karıştırmayasın, sen karıştırmayasın. İkinci tekil istek kipinin olumsuz çekimi var burada. Hemen olumlu yapalım. Karıştırasın arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Sen karıştırasın. Yani karıştırmayasın kipindeki EA istek kipi oluyor ve istek kipi dilek grubuna giriyor. Demek ki cevap Bursa. Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağınızı belirler. Çekimli fiilimiz belirlemek arkadaşlar. Evet, belirlemek yazalım şuraya. Fiil kök belirlemek. Şimdi R burada geniş zaman eki arkadaşlar. O belirler. Üçüncü tekil şahsa göre ne olmuş arkadaşlar? Çekimlenmiş fiilimiz. Evet geniş zaman bildirme yani haber kiplerine girer. Cevap Bursa. 18 dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Ben kişi zamiri olur. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Nerede soru zamiridir arkadaşlar? Hangi resmime ifadesine bakalım. Resim isimdir. Evet. Hangi soru sıfattır? Soru sıfatı da olsa sıfatlar isimlerden önce gelir. Hangi soru sıfatı olur? Cevap 1 yani Adana. Nasıl kelimesi soru zarfıdır. Soru zarfı da olsa zarflar fiillerden önce gelir. Değişmek fiil oluyor. Nasıl kelimesi en çok kullandığımız soru zarflarından biridir. 19. Aşağıdaki kitap adlarından hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Sevgili öğrenciler, kitap isimlerinde yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır. Özel adın tamam büyük yazıldığında ve ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır.
Galata'nın Tembel Martısı kitap ismi. Baş harfleri büyük yazılmış arkadaşlar. Ya baş harfleri büyük yazılacak ya tamam büyük yazılacak. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Orada kimse var mı? Az önce ne söylemiştim arkadaşlar? Kitap isimlerinin baş harfleri büyük yazıldığı zaman mı'nın küçük yazılacağını söylemiştim. Kalemin rengini değiştirelim arkadaşlar ve mı burada küçük yazılmış. Bakın kitap isminin baş harfleri ne oluyor? Her kelimenin baş harfi büyük yazılmış. Sonraki mı eki ayrı yazılmış ve küçük harfle başlamış. B de doğru. Hayatın o güzel şarkısı. Burada arkadaşlar herhangi bir mı mi eki yok. İle ve bağlacı da yok. Kitap isminin baş harfleri büyük yazılmış. Doğrudur arkadaşlar. C'ye de artımızı atalım. Demek ki yanlışlık D'de var. Balina ile mandalina ile burada bağlaştır arkadaşlar. Şimdi balinanın B'si büyük yazılmış. Mandalina'nın M'si büyük yazılmış. Bu durumda ile'nin i'sinin küçük yazılması gerekirdi. Sevgili öğrenciler yanlışlık nerede yapılmış? D'de yapılmış. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten bu soruyu çözebilmek dikkat istiyor. Sanki buradaki i büyük yazılacakmış gibi algılanıyor. Yanlışlık var. Ne zaman büyük yazılacak arkadaşlar? Ekranda görüyorsunuz. Balina ile mandalina tamam büyük yazılınca ile bağlacıda nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor arkadaşlar. Yanlışlık diye de yapılmış. İle'nin i'si burada küçük olacaktı. Ve son soru aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Hemen seçenekler görünür olsun. Denizli İbn Sina 980 Yayraç içinde soru işareti yılında Buhara yakınlarındaki Afşina'da doğdu. Değerli öğrenciler, bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için parantez içinde, yay, ayraç içinde soru işareti kullanılır. Evet, bakın İbn Sina ne zaman doğmuş? 980 yılında doğmuş ama kesin değil, şüpheyle karşılanıyor. Belki 981, belki 979. Bu durumda yayraç içindeki soru işaretinin kullanımı doğru. C yurt dışı temsilcimiz topladığımız delilleri C'ye götürdü. Değerli öğrenci arkadaşlar, kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 3 nokta konur. Bakın herhangi bir sebepten açıkça bu yer yazılmamış. Belli ki özel isim arkadaşlar. C büyük bir şehir ismi. Peki gelenekte zaten kesme işaretiyle ayrılmış. C'de 3 noktanın kullanımı doğru arkadaşlar. B Bursa kısa çizgi Ankara yolunu son zamanlarda hiç kullanmadım. Buradaki kısa çizgi ve ile anlamlarına geliyor. Bursa ve Ankara, Bursa ile Ankara yolu arkadaşlar. Hiç fark etmez. Demek ki kısa çizgi burada ve ya da ile anlamlarında kullanıldı. B'ye de artımızı atalım. C'ye de artımızı attık zaten. D'ye de artımızı attık. Ne kaldı? Geriye A kaldı. Demek ki cevap Adana. Arkadaşlar, kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerinden sonra ne konur? Virgül konur. Doğan Aksan yazar oluyor. Yazarın isminden sonra virgül gelmiş. Doğru. Şimdi yazarın kitabının adı yazacak. Yazmış arkadaşlar. Her yönüyle değil. Yine bir virgül gelecek. Doğru. Kitap hangi yayın evi tarafından yayınlanmış? Daha doğrusu basımı hazırlanmış. TED'deki yayınları tarafından kitap yayınlanmış. Hemen virgül gelmiş. Doğru arkadaşlar. Ankara. Bakın Ankara'dan sonra buraya virgül gelecek. Kitabın basıldığı yer neresi? Ankara. Burada köşeli ayraç kullanımı yanlıştır arkadaşlar. Köşeli ayraç hiç olmayacak burada. Ankara virgül 2015 nokta olacak. Noktanın kullanımı doğru da köşeli ayracın kullanımı yanlıştır arkadaşlar. Noktayı söyleyelim. Yani buradaki noktanın kullanımının sebebini söyleyelim. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna nokta konur. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerin arasına virgül konur arkadaşlar. Cevap Adana. Deneme sınavımızın sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde farklı bir deneme sınavı var. O deneme sınavında ve ekranın sağ üst köşesindeki 7. sınıf paragraf oynatma sitesinde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.